Evet, network marketing sektörüne yönelik eğitim dizimizin 6. bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde artık ürün deneyimlerimizi yaşadık, görüşme stratejilerimizi belirledik. Artık proaktif bir ağ oluşturma önemli adımlarından bir tanesi ekip yönetimi ve motivasyon konusuna birlikte değineceğiz. Yine biraz uzun bir video olacak sizler için belki de ama muhteşem bilgilerle donanmış bir video olacak ve ekibinize bakış açınızı biraz daha geliştirmiş, biraz daha farklı yönleri keşfetmiş olacaksınız. Hadi bakalım ekip yönetimiyle ilgili nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi sektöre başladınız ve küçük çaplı ya da büyük çaplı bir ekibiniz oluşmaya başladı. Ama aynı zamanda çalan telefonların sayısı da artmaya başladı. Tabii ki de her güzelliğin çeşitli bedelleri var. Lider olmak istiyorsanız, liderleşmeye başlamak istiyorsanız telefonlarınızın sayısının da artacağı gerçeğini kesinlikle göz ardı etmeyin değerli dostlar. Ekip yönetimi bir numaralı kural adalet. Adil olmanız gerekiyor. Yani herkese eşit uzaklık ve eşit yakınlıkta olmanız gerekiyor ki böylelikle ekibiniz sizi liderleştirme konusunda daha emin adımlarla ve daha güvenilir adımlarla yol almaya devam etsin. Eğer sizinle ilgili şu laf deniyorsa benim sponsorum gerçekten çok adil ve adaletli, herkese olması gerektiği gibi davranıyor noktasında bir imajı kişisel marka olarak oturtabildiyseniz o zaman siz doğru yoldasınız demektir. Tabii ki de şeffaflık. Şeffaflık bir ekibi yönetirken en önemli motivasyon kaynaklarından biridir. Buradaki dikkat edeceğimiz şey kararları, ekibin hedeflerini herkesin tartışabilir olması, herkesin fikrine değer veriliyor olması, belki o anda çok aptalca bile olsa kimsenin kimseyi yargılamadığı bir ortamı oluşturabilmeniz gerekiyor ekipte. Çünkü her fikir sizin için belki de başarının anahtarını açacak, yepyeni bir vizyon yakalamanızı sağlatacak önemli değerlerden bir tanesidir. O an için aptalca gelebilir ama unutmayın ki aptalca bir fikir yoktur, aptalca bir yargılama vardır. Aptalca soru yoktur, aptalca cevaplar vardır. Her soru önemlidir ve her fikir önemlidir. O yüzden şeffaflık prensibini de ekibinize sizden başlayarak aşağıya doğru yaymanız gerekiyor. Tabii ki de unutmayın suyun başı nereye giderse sonu da oraya doğru akacaktır. Siz eğer adil ve şeffaf değilseniz ekibinizden de bunu beklemeyin değerli dostlar. İletişim gücünüzün yüksek olması gerekiyor ki ekibinize liderleşme yolculuğunda ön ayak olmanız için. Siz daha iki kelimeyi bir araya getiremeyen, sahnede konuşamayan ya da heyecanlanan, duygularını kontrol edemeyen, iletişim yönünde zayıf bir karakterseniz liderleşme yolunda daha gideceğiniz çok yol var demek. Ve bunu başarmadıktan sonrasında da ekibinizin sizi rol model almaya başlayacağı bir iletişim profesyoneline dönüşün. Unutmayın ki network marketörü sadece iletişimin gücüdür. Kontak kurma becerisidir. Bu bazen sokakta giderken biriyle kontak kurabilmek, bazen ekibinizin getireceği bir kişiyle güçlü bir kontak kurabilme becerisidir. Unutmayın ki ekibiniz şöyle arkaya dönüp bir baktığında sizi görmek isteyecek. Her an onların yanında olmayabilirsiniz ama arkalarında varlığınızı hissettirebilirsiniz. Sizinle birini tanıştırmak için can atmalılar. Eğer iletişim gücünüz yüksekse emin olun sizinle birini tanıştırmak için can atmaya başlayacaklardır. Özveri. Tabii ki de ekibi yönetirken önemli özverilerde bulunmanız gerekiyor ama bunu ekibinizin gözüne sokmayın. Yani ben senin için şunu yaptım, ben işte kocamdan fedakarlık yaptım, çocuklarımı evde yalnız bıraktım. Bana ne diye bir cevap alırsınız. Yani birisi bana bunları söylese bana ne yani para kazanıyordun yaptın derim. Bunları insanların gözüne sokmak için değil gerçekten istediğiniz için yap. Unutmayın ki yapılan iyilikleri insanların gözlerine sokmaya başladığınız zaman sizden kötüsü olmayacak. Ve şunu da unutmayın bu ekibinizde çok net bir şekilde size cevap verebilecek insanlar var. Bana ne kardeşim para kazanıyordun yap, sen yaptın diye ben yapmak zorunda mıyım gibi tepkiler alabilirsiniz. O yüzden de özveriyi biraz önce söylediğim gibi sadece içinizden geldiği için birileri yaptı desinler diye yani desinler diye yaşamayın hayatınızı ve iş hayatınızı. Daha sonrasında da takımı oluştururken çeşitlilik olması gerekiyor. Her yaş grubundan insan mutlaka takımınızda olsun. Özellikle yakın çalışma arkadaşlarınızda her yaş grubundan insanlar olsun ki böylelikle jenerasyonların nereye ilgi duyduğunu, dünyanın nereye gittiğini görüp daha güzel kararlar verebileceksiniz liderleşme yolculuğunuzda ve tabii koçluk yapmaya çalışın. Koçluk eğitimlerini ki bu alanda çeşitli eğitim programlarım var. Bunlarla ilgili de sizle çalıştığımız
tanıştığım arkadaşlarım var ve olmaya da devam edecek. Koçluk kavramınızı hayatınıza geçirin. Ve bu koçluk kavramıyla birlikte gelişiminize de önem verin. Çünkü ekibinizi de geliştirmek için önce sizin gelişmeniz gerek. Emin olun şu lafı mutlaka kulağınızın bir yerine küpe olarak asın. Kimseyi değiştirme gücünüz yok kendinizden başka. Sadece kendinizi değiştirebilirsiniz ve sen değişirsen etrafındakiler de değişir. Sen gelişirsen etrafındakiler de gelişir. Ve değerli dostlar, güvenle saygı. Ekibinizin size güveniyor olması gerekiyor ve saygı duyuyor olması gerekiyor. Bunun için iletişim yönteminde asla şey derler, belki bilirsiniz ya da duymuşsunuzdur. Seni pijamalı gören sana saygı duymaz. İlişkilerinizi resmi bir çerçevede tutun. Çok fazla yakın durmayın, çok fazla uzak durmayın. Çünkü saygı değerli dostlar. Yani birbirlerinin evine gidip kalmakta ne var canım? İşte yani gidiyoruz insanların evine. Hayır abi, insanların ekibinin evinde gidip kalma. Evet, ev misafirliği yapabilirsin, orada görüşmeler yapabilirsin, çaylar içilebilir, sohbet gelişebilir. Ama gidip de birinin evinde kalma. O şehre gittiğinde ekibinin evinde kalma. Neden? Bunun iki sebebi var. Birincisi şu algı oluşacaktır. Ya bunda işte liderim diyor da ya çok cimri diyecekler paranız varsa ya da daha parası bile yok gelip bizde kalıyor diyecekler. Bunu ister istemez düşünecekler. İkincisi de biraz önce söylediğim şey, seni pijamayla gören insan sana saygı duymayacaktır. Artık onlardan biri olacaksın. Ve dijital ayak izlerinize de çok büyük önem verin. Bir liderin, bir ekip motivatörünün, bir takım başının vermeyeceği pozlar var. Ve bu pozlarla ilgili dijital ayak izlerinize çok dikkat edin. Yani sıradan insan olmayın. Sıra dışı olduğunuzu gösterin ve insanlara ilham verecek şeyler yapın. Sosyal medyada bazen görüyorum böyle çok enteresan fotoğraflar oluyor. İşte doğa gezisine gidiyor. Ne bileyim işte garip garip herkesin yapabileceği fotoğraflar falan veriyor. Hayır, yapma. Olduğun pozisyonun gerekliliklerine uygun davranman gerek. Sen herkes gibi olursan o zaman ulaşılabilir olursun ve insanlar sana saygı duymaktan uzaklaşır. Ya bizim oğlan, işte bizim kız falan, işte bizim lider moduna düşersin ve sözün artık yavaş yavaş dinlenmez olur ve bir gün gelir ekibinde sana başkaldırılar başlar ve hiç ummadığın yerden çok ciddi problemler yaşamaya başlarsın. Tabii ki de ekibi yönetirken liderleşme yolculuğunda en önemli özelliklerden biri de vizyonu ve hedefi belirleyebilme becerisi. Eğer doğru bir vizyon koyabiliyorsanız, ama yine altını çiziyorum, birkaç videoda da bundan bahsetmiştim size. Unutmayın, mutlaka altını çizmek gerekiyor bunun. Vizyon marketing plandaki başarı değildir arkadaşlar. Evet, belki oralara ulaşırsınız ama geriye dönüp baktığınızda bir ekip değil, bir grubunuz olur. Ve beş benzemez, birbirlerinden habersiz, kimsenin birbiriyle iletişime geçmediği bir grupta zaman içinde ölmeye mahkumdur. Sadece kendi hırslarınız için, yukarı çıkmak için insanları kullanmayın. Çünkü kullanılan insanlar bir gün size çok daha farklı ve ağır darbelerle gelebilir ki sektörde bunun çok fazla örneği var. O yüzden de samimiyetinizi resmi bir samimiyet içinde tutun ki ekibiniz üstünde sözünüz geçsin. İncileriniz dökülmez. Gerçekten incileriniz dökülmez. Birazcık uzak durmakta fayda var ki objektif bakabilme becerisi ve vizyonu doğru belirleyebilme yeteneğinizi daha güçlü kullanabilmek. Aynı zamanda da ekibinize ilham verici bir rol model olmanız için. Sadece taktığınız pahalı saatler, giydiğiniz takım elbiselerin fiyatları değildir arkadaşlar. Ekibinize rol model olmak istiyorsanız her yönde gelin. Daha Türkçeyi bile akıcı konuşamıyorsan ve iletişim yönlerin yukarı çıkmamışsa, yani bu alanda kendine yatırım yapmadığını gösteriyorsan hala, ya bu adam da bu seviyelere geldi hala böyle konuşuyor gibi bir noktaya kendinizi düşürmeyin. O yüzden de değerli dostlar, her alanda rol model olmanız lazım. Evet, giydiğiniz kıyafetin güzelliği ve kalitesi, bakın parasından bahsetmiyorum, üstünüzde olması. Sadece marka giyiniyor olmak kaliteli giyinmek demek değildir. Bir markanın marka temsilcisini almış gibi hissedebilirsiniz. Sanki bir billboard sokaklarda geziyor gibi. Hani bu reklam panoları var ya, öyle olmayın. Bir marka giymek değildir mesele. Mesele üstüne yakışanı giymek. Bunun için bunun bile bir eğitim konusu var, biliyor musunuz? Ten rengine giden nedir? İşte baktığınız zaman
ten rengine giden renklerin belirlenmesi, soğuk bir tonda mı giyineceksin ya da gideceğin toplantıya göre kravat takıyorsanız takacağınız kravatın rengi bile burada çok büyük önem arz ediyor etkide bulunabilme noktasında. Her toplantıya kırmızı kravatla ya da her toplantıya mavi kravatla gidilmez gibi. O yüzden değerli dostlar buna bile vakit ayırmanız gerekecek belirli bir zaman sonrasında kendinizi geliştirmek için. Hikayelerinizi paketlerken de aynı hikayeyi anlatmamak demiştim yani bir tane videomda. Onun gibi bir şey bu da. Sürekli aynı kıyafetle, aynı tarz kıyafet, eski yeni diye bahsetmiyorum. Aynı tarzda olmak size bir şey kazandırmayacak. İnovatif ve ilham verici yönünüzü, kreatif yani yaratıcı yönünüzü de ortaya koymanız gerekiyor. Çünkü ekibiniz sizin gibi olmak istemeli. Sizin gibi giyinmek istemeli. Sizin gibi konuşabilmek istemeli. Sizin gibi villalarda vesairelerde yaşamak istemeyebilir birisi ama sizin gibi olmak isteyebilir. O yüzden de insanlara ilham verici olmanız da ekip motivasyonu ve yönetimi için bir liderin olmazsa olmaz özelliklerinden biridir. Tabii ki de insanların bireysel güçlü yönlerini de keşfedebilmeniz gerekiyor. Hani bir videoda dedim ya çapraz satış yapabileceğiniz şeyler var. İnsanların da kendilerini ifade edebileceği alanlar yaratabilirsiniz. Mesela bir eğlence gecesi yaparsınız. Ekibinizde müzik aleti çalan insanların çalmasını sağlatın gibi farklı farklı şeyler. Ya da bir etkinlik yaparsınız. Sahneye çıkartacağınız kişiler daha önceden tiyatro eğitimi almışlar. Yani onların melekelerini de öğrenmeye çalışın hayatla ilgili. Neyi becerebilir? Nasıl bir farkındalık üstüne yürüyebilirim ve onun bireysel olarak sahip olduğu özelliklerini ekibe de nasıl empoze edebilirim noktasında bakın. Çünkü her insan bir değerdir ve her insan bir şeyler katacak mutlaka ki. Ya buna gerek yok demeyin. Bazen sadece öyle bir ortamda ekip arkadaşınızın birinin ya da ikisinin müzik yaptığı bir ortamda da insanlar birbirleriyle samimiyetlerini güçlendirirler ve daha keyifli bir ortam haline gelir. Unutmayın ki network marketing sektöründe en önemli şeylerden biri insanların o grup içinde var olmayı istemesi, sabah kalktığında arkadaşlarını özlemesi ve onlarla birlikte olması. Yani sadece iş konuşmayın, sosyal aktiviteler de yapın. Ekip yönetiyorsanız kahvaltılar düzenleyin, bir yerlere geziler düzenleyin. Hatta bunu promosyon malzemesi yapın, birlikte bir şeyler yapmaya çalışın, yemekler yiyin ve bunu ekibinizin felsefesi haline getirin değerli dostlar. Ve tabii ki de gelişim için fırsatlar sunun insanlara. Yani onların mesela sahne korkusu olan birinin sahne korkusunu yendirin. Tabii bunun için koçluk ve NLP gibi çeşitli kavramlara da ihtiyacınız var. Bunları da edinmeniz gerekiyor ve aynı zamanda da uygulayabilmeniz gerekiyor. Bununla birlikte sahne korkusu olan birinin sahneyi korkmasını engellemeye çalışın ya da onu motive edin. Sahnede ne kadar güçlü olacağını. Yani hayatında önemli bir eşiği aşmasını sağlayın. Kişiler o önemli eşikleri aşmaya başladığı zaman sizin sayenizde böylelikle size olan saygıları ve güvenleri de artmaya başlayacak. Bu da sizin sektördeki gücünüzü yavaş yavaş ortaya koymaya başlayacak. Çünkü sizinle ilgili şunlar söylenmeye başlayacak. Sizin olmadığınız orada. Ya bizim öyle bir liderimiz var ki sahneye çıkan insanları çok rahatlıkla konuşturabiliyor, insanlara çeşitli kararlar aldırabiliyor. Hayatında çözemediğin problemleri çözmene yardımcı oluyor gibi sizinle ilgili insanlar farklı yerlerde konuşmaya başlayacak ve tabii ki de geri bildirimlere çok değer verin. Bazen bu geri bildirimler size acı gelecek ama liderliğin önemli yönlerinden biridir. Karşı tarafta ekibiniz sizinle ilgili ne düşünüyor? Buna kulak verin. Bana ne ya ben onların lideriyim, ben ne dersem o olur. Evet belki 2000'lerden önce 1900'lerde falan bu şeyler tutuyordu. Diktatör liderlik yapıları tutuyordu ama artık özellikle bireysel girişimcilerin olduğu bir sektörde daha birleştirici ve daha ılımlı liderlik yeteneklerini geliştirmeniz gerekiyor. O yüzden de ekibinizin sizinle ilgili verdiği geri bildirimlere mutlaka ve mutlaka değer verin. Hatta belirli sürelerde yakın çalışma arkadaşlarınızı toplayıp geri bildirim toplantıları yapın. Herkes birbirine geri bildirim versin. Duyguların dışarıda bırakıldığı, sadece geri bildirime odaklanıldığı. Çünkü insanlar birbirleriyle ilgili gerçekten ne düşündüklerini söyleme konusunda o kadar çekingen hissediyorlar ki. Ben mesela eğitim programlarımda çok severim. Her eğitim programında sonunda mutlaka geri bildirim alırım ve
Gelen olumsuz geri bildirimler benim o kadar hoşuma gider ki. Çünkü benim için gelişim fırsatıdır. Benim kendimi düzeltmeye açık yönlerimi keşfetme fırsatıdır. Olumsuz geri bildirim yoktur. Sadece düzeltmeye açık yönlerin ortaya konduğu yerler vardır. O yüzden siz de duygularınızı bir kenara bırakın ve ekibiniz sizinle ilgili ne düşünüyor? Bunu bir keşfetmeye çalışın bakalım. Gerçekten sizin düşündüğünüzle ekibinizin düşündüğü aynı mı? Bunu keşfettiğiniz zaman kendi güçlü yönlerinizi zaten güçlendirebilir ve biliyorsunuz ama düzeltmeye açık yönlerinizi, döflerinizi çok daha farklı yönlerde geliştirebilir ve ekibinize yine ilham kaynağı olma fırsatı yakalayabilirsiniz. Her şey bir ilham kaynağı olma fırsatıdır. Network marketingte her şey bir promosyon malzemesidir ve her şey bir gelişim fırsatıdır. Bunu hiç unutmayın değerli dostlar. Ve tabii ki de insanların dediğim gibi kendi gelişim süreçlerine de odaklı olun. Bazen onlara yön verin. Git şu eğitimi al diyeyim mesela. Ama bu eğitimi almanın onunla ilgili faydasının ne olacağını da ona gösterin. Ben bazen duyuyorum bazı lider arkadaşlar işte sohbetlerimizde falan diyorlar ki ya eğitim alacak da ne olacak? 2 kişiyle daha görüşsün. Eğitim alırsa şu olacak. Senin gibi liderleşecek. Senin gibi yukarı pozisyonlara geldiğinde ekip yönetebilecek. Yani sana rakip olacak. Neden bir lider bunu desin ki? Başka bir amacı var mı? Yani insanlar gelişmeye başladıkça ne olacak? Karşısında farklı fikirler oluşmaya başlayacak. İşte orada korkak lider dediğim liderlerdir bunlar. Ekibinin gelişmesini istemez. Sadece bir yere odaklar, satış yapmalarına odaklar. Ama gün sonunda çok güzel satış ekibi olur fakat ekibinden liderler çıkmamaya başlar. Herkes ona bağımlı, uydular haline dönüşür. Siz bunu yapmayın değerli. Çünkü insanlar sizin oyuncağınız değil. İnsanlar kendi ayakları üstünde durduğunda, onları özgürleştirdiğinizde aslında size daha çok bağlanır. Ve sizinle birlikte yarışmak yerine sizinle birlikte koşmanın peşine düşer. O yüzden de onları özgürleştirmek için çeşitli eğitim öngörüleri de verin. İşte Ahmet sen şurada şu eğitimi alsan senin için iyi olabilir gibi. Onlar için araştırma yapın. Hangi eğitimin onlar için faydalı olacağına karar verin. Ve çeşitli eğitmenlerle çalışın. Belki her şeyi siz bilmek zorunda değilsiniz ama profesyonellerden destek alabilirsiniz. Kişisel markanız için de bu çok iyi olacaktır. Neden? Çünkü farklı eğitmen ya da farklı figürlerle kendinizi de yan yana konumlamış olacaksınız. Böylelikle sizin de gelişim noktasında çalışmalar yaptığınızı, kendinizi sürekli yenilediğinizi ekibinize kanıtlamış olacaksınız. Evet değerli dostlar, ekip motivasyonu ve liderlik konusunda bu noktalara dikkat ederseniz temelde ki çeşitli eğitim programlarında bunun detaylarına da iniyorum. Bununla birlikte ana hatlarıyla bu konulara dikkat ederseniz güçlü liderlere dönüşme sürecinizi başlatmış olacaksınız. Belki bazılarınız diyecek ya her şeyi de bilmek zorunda mıyım? Amma çok şeyde eğitim al diyorsun vesaire. Evet belki her şeyi bilmek zorunda değilsin ama çok şeyi bilmek zorundasın. Unutma ki çok şeyi bilmekle her şeyi bilmeye çalışmak aynı şey değil. Ve unutma ki çok şey bilmek, yapabilmek demek de değildir. Bazen bazı şeyleri bilirsin ama yapamazsın. Melekelerin yetmez, işte o melekelerin üstüne gitmek gerekiyor. O becerilerin üstüne gitmek gerekiyor. Ve gerçek manada bir lidere dönüşmek için herkesten farklı düşünmek gerekiyor. Belki herkesten farklı çalışmak gerek. Herkes uyurken senin uyumaman demek gibi bir şey de olabilir. Ama bu uyumamak sadece marketing plan üstünde düşünmek, kafayı patlatmak, işte şunları yaparsam şu kariyere ulaşırım falan gibi şeyler değil. Gerçekten kendini geliştirmeye odaklı olmak. Çünkü kazandığınız paranın bir kısmıyla kendinize yatırım yapmazsanız ki yatırım yapmak sadece ev almak, araba almak, onu yapmak, bunu yapmak değil, cansız varlıklar değil. Gerçek yatırım network marketing kişinin kendisine yaptığı yatırım. Belirli bir bütçeyi mutlaka eğitim programlarına ayırmanız, ekibinizi daha doğru yönetme ve daha doğru bir lider haline dönüşmek için size çok önemli bir değer daha kazandıracak. Evet, bir diğer videoda görüşmek üzere değerli dostlar. Eğitim serimize hep birlikte devam edelim.